Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün yılın ilk günü sizler için kolay bir bere hazırladım. Elinizde nasıl kalınlıkta bir yün varsa arkadaşlar hep iple bu modeli çalışabilirsiniz. Ben 100 gramda 200 metre uzunluğunda böyle simli bir ipim vardı. Bununla uygulamasını yapacağım. Tığ olarak da 4 numara yün tığısı kullanacağım. Özellikle bu bereyi çalışırken mutlaka yanınıza bir mezura bulundurmanızı istiyorum. Çünkü herkesin el ayarı ve kullandığı ip farklı olacaktır. Aynı malzemeyi kullansak da mutlaka bir farklılıklar olacaktır. O yüzden mutlaka bir mezurayla santim ölçüsü alarak örneği daha sağlıklı çalışabilirsiniz. Zincir çekerek modelimize başlayacağız. Bu beremiz için enine bir uygulama yapacağız arkadaşlar. O yüzden toplam 43 tane zincire ihtiyacım var. O yüzden 44 adet zincir çekeceğim. Bir tanesini geri dönüşte kullanacağım için çok sıkı olmayan bir zincir uygulayın burada. Eğer çok sıkıysa eliniz mutlaka yarım veya bir numara tığ, kalın tığ kullanarak zincirinizi çekebilirsiniz. Şimdi burada normal klasik zincirin içine batmayla değil de şu arka tarafındaki kabarcıklarla, özellikle bu tarz karşılıklı dikeceğiniz bir örgünüzde mutlaka bu arka bölümdeki başlama tekniğiyle başlayın arkadaşlar. İlk etapta toplam 9 tane zincirimin içine 9 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve toplam 9 tane. 9 tane ilmeğimizi sık iğne olarak çalıştıktan sonra burası bizim kulak bölümümüze gelecek olan yer. Daha sonra bunun üstüne örneği kurmaya başlayacağız. Örneğimiz toplam 10 ilmekten oluşuyor. Bunun ilk 5 tanesini şu şekilde batarak kaydırma ile devam edeceğiz. Bakın battım, ipimi aldım ve geçirdim. Batıyorum, ipimi aldım ve hemen geçiriyorum. Kaydırma tekniği dediğimiz teknikle 5 tane ilmeğimi çalışıyorum. 4 ve bir daha yapıyorum. 5. 5 tane ilmeği kaydırdıktan sonra ipe tığımı dolayacağım. Ve buraya bir çakma sık iğne, yarım trabzan, trekli trabzan, artık nasıl biliyorsanız o şekilde çalışacağız. Üzerine atıyorum. İpimi aldım ve tek seferde çıkıyoruz. 2, 3, 4 ve son 5. çakma sık iğnemi de yaptım. 5 tane kaydırma, 5 tane çakma sık iğnemiz oldu. Şimdi bunu tekrarlayacağız. Yani yine 5 tane kaydırma yapacağız hemen bunun yan tarafına. Dilerseniz burada ipinizi daha ince bir ip tercih ediyorsanız bunu altılı altılı olarak da çalışabilirsiniz ama orta kalınlıkta 5-5 gayet yeterli oluyor. Yine birinci kaydırmam, ikinci, yine 3, 4 ve 5. Toplam 30 tane ilmeği 30 tane zincirin üzerine kuruyoruz bu örneğimizi arkadaşlar. Dediğim gibi 10 ve onun katlarında atıyorsunuz ilmeklerinizi ve onun üzerine örneği kuruyorsunuz. 5 tanesine kaydırma yapıyoruz ve 5 tanesine de yine çakma sık iğnemizi çalışarak bu şekilde ikinci desenimizde bitiriyoruz. Yine son bir onlu bölümü, yani 5 kaydırma ve 5 de buraya yapıp çakma sık iğnemizi yapıp en son tepe kısmımıza geleceğiz. Şimdi ben deseni burada 3 defa çalıştım. Toplam 30 ilmeğin üzerine kurdum. 9 ilmeğimizi zaten kulak bölümüne çalıştık. Burada kaldı 4 tane ilmek. Bunu da tepenin ne kadar dar olmasını istiyorsak o kadar az yapmamız gerekiyor. O yüzden buraya da kaydırma çalışacağım ben. Yine son
4 tane ilmeğimiz mutlaka kaydırma olarak devam edecek. Tepe bölümümüzü de yaptık. Tekrar bir tane zincir çekiyoruz ve hemen dönüyoruz. Bakın döndüğümüz noktada diğer örgülerde olduğu gibi buradaki zincirin hep dışa bakan kısmını alacağız. Bakın böyle dış bölümlerine çevirdiğinizde dış kısımda kalan bölümden alarak ilerleyeceğiz bundan sonraki örgülerimizi. Bir zincir çekmiştik. Hemen ilk kaydırmanın içine battım. Ve tekrar birinci kaydırmam, ikinci kaydırmam, üçüncü ve dördüncü. Biliyorsunuz buradaki 4 değişmeyecek. Hep sabit olarak tepe bölümünün dar kalması için kaydırma yaparak ilerleyeceğiz. Buraya geldiğimizde biliyorsunuz 5 tane çakma sık iğnemiz vardı. Yine onun üzerine aynısını yapacağım. İpi üzerime attım. Dışa bakan kulakçıktan aldım ve hepsini bir çektim. Bu bir. Aldım üzerine battım. Bir çektim. 2. Dışa bakan kulakçıktan alıyorum. 3. 4 ve 5. Hemen yanına 5 tane kaydırma yapmıştık. Yine aynı şekilde kaydırmaların üzerine kaydırma yapıyoruz. Aldım dış kısımdan ve bu 1. Dışa bakan bölümden aldım. 2. 3. 4 ve 5. Evet, ön yüzde de bu şekilde örneğimizi bakın oluşturuyoruz. Üzerine ne geliyorsa yine aynısını çalışarak buraya çakma sık iğne, buraya kaydırma, yine sık iğne, kaydırma ve en son ön bölüme kadar geliyoruz. Bakın 3 defa örneğimizin çalışılmış hali ortaya çıkıyor. Buraya geldiğimizde 9 tane sık iğnemiz bizim kulak lastik bantımız olacak. O yüzden buradaki örgü tekniğimiz de hiç değişmeden aynı şekilde devam edecek. Toplam 9 tane sık iğne yapıyoruz. Buradaki alışta yine aynı şekilde dışa bakan kulakçıktan alarak ilerliyoruz. Şimdi size burada özellikle geri dönüşü göstermek istiyorum. Evet, bakın sona geldiğimizde şöyle tek taraftan aldığınızda bir ayrım oluyor. O yüzden şu şekilde ilk etapta bir çift taraftan ayrım olarak alabilirsiniz. Ama ben size özellikle göstermek adına şimdi buradan alacağım. Çünkü diğer geri dönüşü de mutlaka sizlere göstermek istiyorum. Aradaki farkı görmeniz için. Bir tane zincir çektim. Yeni sıraya başlıyoruz. Yine 9 tane sık iğnemiz var burada. Aynı şekilde her döndüğümüz bölümün ön kısmına batarak ilerleyeceğiz. Yine sizlerle birlikte buradaki 9 tane sık iğnemizi yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İlk etapta dilerseniz buraya bir ayraç da takabilirsiniz eğer kafanız karışıyorsa arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Örneği kurduğumuz noktaya biliyorsunuz 5 kaydırma ile başlamıştık. Şimdi bu bölümde 5 tane çakma sık iğne yapacağız. Yani üzerine ipi atıp tek seferde çıkacağız arkadaşlar. Battım ve aldım. Bu bir. Tam zıtını yapıyoruz yani. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane çakma sık iğnemi yaptım. Şimdi aynı şekilde 5 tane kaydırma yapacağız. Hepsinin tam tepesine zıttı gelecek arkadaşlar. Batıyorum ve bu kaydırdım 1. Tekrar aldım 2. Tekrar aldım 3. Tekrar aldım 4 ve yeniden alıp 5. kaydırmamı da yapıyorum. Devam ediyorum. Yine üzerine atmalı. Kaydırmanın üstüne tam tersi 5 tane çakma sık iğnemiz geliyor. 2. Hep dışa bakan bölümden alıyoruz. 3, 4 ve 5.
Yine beşli kaydırma bölümüne bu 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine üzerine attım. Bu bölüme geldik. Yani 3. deseni kuracağız. Yine 1. Üzerine attım. Hepsini aldım. 2. Üzerine atıp çıkartıyorum. 3, 4 ve 5. Bu son bölüme kadar yine devam ediyoruz. İkincisinde kaydırıyoruz. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi burada kaldı 4 tane ilmeğimiz. Burası biliyorsunuz bizim tepe kısmımızdı. Daha sıkı, dar olması açısından burası hep kaydırma olarak ilerleyecek. O yüzden bu 5'in üzerine artı 4 tane ilmeğimize yine kaydırma yapıyoruz. Bakın şu en son aldığımı bu şekilde alıyorum. Önce bir kenarından alıyorum. Sonra da bakın şurada tepede bir ilmek duruyor. Zaten net olarak görebilirsiniz. Buradaki ilmeğe de batıyorum bir kez. Şöyle bir üçlü grup oluyor tığımın üstünde. Bunların hepsini tek seferde çekip çıkartıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz yeni sıraya, yani ön yüzüne döneceğiz. Bir zincirden sonra hep şurası bir atlama bölümü. Buraya ilkinin üstüne batıyorum ve birinci kaydırmam. Burayı isterseniz sayalım güzelce. 2. Buradaki sayınıza çünkü dikkat edin. Kaydırmalarda bazen ilmekleri kaybedebilirsiniz. Bakın 4 tanesi tepe bölümü için. Şimdi devam ediyorum. Bu 5. örnek için birinci ilmek yani. 6, 7, 8 ve son kaydırmam şöyle dışa bakan kulakçıktan 9. Üzerine attım ve aldım. Bu 1. Üzerine atıyorum. Aldım 2, 3, 4 ve 5. Tekrar 5 kaydırma. Yine dışa bakan bölüm. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar üzerine atmalı çakma sık iğnem. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde sıra sonuna kadar bakın örneğimizi oluşturuyoruz. Yine son bir desenim kaldı. Onu da ben tamamladıktan sonra yine size özellikle kulak bölümündeki geri dönüşü göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burası bizim alnımızda en çok görünecek olan bölüm. O yüzden burayı nasıl aldığımı göstereyim. Şimdi son sık iğneye battık. Aynı tepe bölümünde de bu işlemi yapıyoruz. Bakın sık iğnemiz, battık ve şurada bir ilmek gözüküyor. Bakın şurada tepede, sizde de olacak. Önce buraya, sonra bu tepe bölümünü de alarak bu şekilde tek taraflı alırsanız bakın böyle ayrık değil, şu şekilde toplu olarak devam edecek. O yüzden özellikle bu geri dönüşü sizlere göstermek istedim. Şimdi tekrar 9 tane sık iğnemizi kulak bölümümüz için yapalım ve yeniden örneği yine aynı şekilde birinci sırada yaptığımız gibi kaydırmaların üstüne çakma sık iğneler, çakma sık iğnelerin üstüne de kaydırmaları yerleştirerek bu şekilde enlemesine biz bu bereyi çalışacağız arkadaşlar. Nereye kadar? Uygulayacağınız kişi yanınızdayken baş çevresini rahat rahat ölçene kadar. Uzunluğunu da bu şekilde ayarlayacaksınız. Bakın burası bizim katlanacak olan bölümümüz. Katlandıktan sonra sizin en az 22, 23, 24 santime kadar genişlikte bir boyutu olması gerekiyor. Ben yine biraz öreyim, iyice büyütelim çünkü ördükten sonra da bir toplaması var. Oradaki net santim ölçüsünü size bu şekilde göstereceğiz. Benim elimde ördüğüm, şu anki tamamladığım daha çocuklara olan bir versiyon. O yüzden sizlere önce bunun ölçüsünü vermek istiyorum. İlkokula giden bir öğrencimiz için yaptık bunu. Şu şekilde 44 santim uzunluğunda esnetmeden bir payı var. Esnetildiğinde 50 santime kadar, 52 santime kadar çıkıyor.
Boyut olarak da yani kulaktan tepe kısmına kadar olan bölümümüzde 26 santim olmuş. Şimdi bu bizim ne kadar olması gerekiyor diye düşünüyorsanız şöyle baktığınızda eğer katlamalı kullanmayacaksanız bunun boyutu en fazla 25 santime kadar çıkın arkadaşlar. Yani 26 bile uzun eğer saçları gürse. Ama saçı ince telli ve küçük bir çocuksa mutlaka 22 santimde kalın. Bu örneğinizi ona göre zincir sayınızı çekin. Yani baktığınızda örneği kurduğunuzda 22 santime tekabül etmesi gerekiyor. Ama ben daha büyük birisine çalışacağım diyorsanız örneğin bu yeşil renkte yaptığım gibi o zaman ister deseni isterseniz de benim gibi şuraya katlayacağımız olan bölümdeki sık iğne sayımızı arttırabilirsiniz. Örneğin 9 olan sık iğne sayısı burada yaklaşık 14 taneydi. Desenimiz de yine 30 değil de 35'ti. Çünkü 5 de atabiliyoruz ya ilmekleri. 10 ve onun katları artı 5 şeklinde de atabilirsiniz. Oradaki desen sayımız da 35'ti. Bunu da şöyle katladığımda bana yaklaşık 21 veya 20 santime kadar kalıyor. O da bir çocuk için yeterli bir boyutta oluşuyor. Şimdi şöyle katlanmış halini göstereyim size. Bakın buradan katladım ve 21 santim. Bu tam bir çocuk kafasına uygun bir boyuta denk geldi arkadaşlar. Diğerini de hemen sizlere ölçüp göstereyim. Bu beremizin açık hali yaklaşık 31. Dikilme payı da var. 32 santime kadar çıkıyor. Dikilmiş çünkü. Lastik bölümü katladığımızda yetişkinler için dediğim gibi 22 santim en ideal bir boyuttur. Ama işte saçı gür olan var, işte saçı toplu bir şekilde kullananlar var. O yüzden bu ölçü daha güzel oluyor. Katlandığınızda bu artık istediğiniz boyuta gelmiş oluyor. Bakın şöyle koyduğumuzda 22 santim. Benim kafam daha büyük derseniz de o zaman ne yapacaksınız? Buradaki lastik bölümünü daha kısa tutarsınız. Örneğin şu şekilde. Birazcık daha az pay bırakırsınız. O zaman da yine 24 santime kadar bu beremiz de çıkıyor. O yüzden diyorum ya mutlaka yanınıza bir mezura bulundurun. İlk çektiğinizde ilk iki örneği kurduğunuzdaki boyutunuz 32 santim civarı olması gerekiyor. Şimdi buradan sonra beremizi dikeceğiz. Nasıl dikeceğiz? Bakın şu buradaki başlangıcımız çakma sık iğne ise bitirdiğimiz noktada kaydırmayla bitmesi gerekiyor. Yani tam bulmaca gibi böyle birbirlerine oturması gerekiyor. Bu şekilde bitirdiğinizde yine ters kısmından normal kaydırma yaparak beremizi dikmeye başlıyoruz. Önce şu şekilde karşı tarafa doğru sabitleyeceğim ben burayı. En başındaki noktaya batarak alıp buraya doğru kaydırdım. Bir tane zincir çekeceğim. Şu şekilde çevirdiğinizde her iki tarafın sık iğneleri bakın karşılıklı gözükmesi gerekiyor. Şimdi ilk başladığımız nokta burası. Burası da şu an ördüğüm nokta. Şimdi bu başladığım noktanın dış kısmı diyeceğim. Yani bana bakan bölümü değil, dışarıya doğru berenin ön tarafına doğru bakan yerinden bir aldım. Burada da iki kulağı var. Onun da yine dışa bakan kısmından aldım ikisini de. Kaydırdım. Bakın yine şöyle net gözüküyor dış kulakçık. Yani bize bakanın dış kısmı. Karşı tarafa aldım. Onun da aynı şekilde dış kısmından aldım. Bakın görmeniz açısından şöyle yakınlaştırdım, aldım ve kaydırdım. Ters kısmından bu şekilde kaydırma işlemi yaparak beremizi dikiyoruz. Önce başladığımız noktanın dış kısmı, şimdiki bölümünde yine dışa bakan kısmını aldık. İkisinin içinden geçirdim ve bu ilmeğin içinden geçirerek kaydırma yapıyorum. Burada çok kasmamaya çalışın. Yani sıkmadan bu dikişinizi yapın. Bu şekilde alıyoruz ve kaydırıyoruz. İkisinin de dışa bakan kısmından birer tanesini alıyorum
ve kaydırdım. Evet, bakın böyle bir dikişimiz olacak. Tepeye kadar aynı şekilde bütün ilmekleri karşılıklı gelecek şekilde dikiyoruz. Ve diktikten sonra sadece tepe kısmımızı toplamamız kalacak. Bu arada şunu da belirtelim arkadaşlar. Eğer ki beremizi katlamalı kullanacaksak ve çok belli olmuyor ama eğer takıntılıysanız ben bu dikişi katladığımda orada göreceğim diyorsanız katlanacak olan bölümü size bakan kısmın ön tarafından yine aynı teknikle dikeceksiniz. Daha sonra kalan bölümü tersten dikeceksiniz ama şöyle bir görüntüsü oluyor. Çok da abes durmuyor açıkçası. Eğer bu şekilde kullanmak isteyen benimki gibi hemen tersten dikebilir. Tepeye kadar geldiğimizde zaten ipimizi hafif bir uzunlukta kesiyoruz. Sonra iğnemize geçirip burada kaydırma bölümündeki en ince nokta bölümünden şöyle tepe kısmından ter yapar gibi hafif hafif uç bölümünden alarak buradan ipimi geçireceğim. İpi düzeltiyorum. Aldığınız yerden ipin rahat gelebilmesi açısından şöyle kısa kısa noktalardan gelip çekin. Çünkü bazı yerlere ip takılıyor ve gelmiyor. O yüzden kısa kısa bölümlerle şöyle teğer yapar gibi en uç noktadan alarak tamamen bunu çevreliyoruz. Şimdi buradan sonrası çok önemli. Özellikle kullandığınızın ipin, yani daha doğrusu kullandığınız ipin yapısına göre çok hafif bir şekilde çekin. Çok hızlı çekerseniz ipiniz kopar, boşa uğraşmış olursunuz. Buradan çekebildiğiniz kadar elinizle düzelterek yavaş yavaş çekin. Biraz daha kapanabilmesi adına yine bu kısa noktadayken birazcık daha aynı yönde yine ikinci turuma başlıyorum. Çünkü ipim kalın olduğu için fazla delik kalmasını istemiyorum. Bakın şöyle ikinci turu da yine aynı bölümlerden alarak yaptığınızda burada açıklık hiç kalmıyor. Yani bakın şöyle bıraktığınızda şu an bir açıklığımız var. Şöyle bir göstereyim. Eğer pompon takacaksanız buranın bir çok önemli yok ama pompon takmayacaksanız bu ikinci turu da atıp bakın burayı iyice bu şekilde kapatın arkadaşlar. Ben ikinci turumu da yaptım ve oradaki kapatmayı en az sıfıra kadar indirdim. Şöyle baktığınızda bakın hiç açık bir yeri kalmadı ve beremizi bu şekilde tamamlamış olduk. Videonun başında unuttuğum husus da sanırım ip sayısıydı. Çünkü bu beremizi eğer benim gibi orta kalınlıkta bir yünle uygulayacaksanız mutlaka ikinci çilenizin de olması gerekiyor. Çünkü 120-130 gram civarı bir boyutta ortaya çıkıyor. Daha doğrusu bu çalıştığım mor olan arkadaşlar ben bir talihsizlik yaşadım. Ördüğüm parçanın 1/4'ü çamura düştüğü için yeniden başlamak zorunda kaldım. O yüzden eğer o düşmeseydi mutlaka bir yumaktan çıkacaktı morun uyguladığımız boyutunda. Ama eğer yeşil gibi ben daha yetişkinlere çalışacağım diyorsanız bunu birazcık daha büyüttüğünüz zaman tabii ki ip fazlalığı daha çok gidiyor. O yüzden 120-130 grama kadar çıkıyor arkadaşlar. Hangi boyutu çalışacaksanız ona göre elinizdeki ipin durumuna da bakın derim. Örneğin daha önce Nakovals'te bu bereyi çalışmıştım. O zaman ince olduğu için bir yumaktan çıktı yetişkinler için ama bu kalınlık çıkmıyor arkadaşlar. Ona göre sizler de elinizde olan yünleri değerlendireceksiniz. Mutlaka bir devamlılığına bakın, ona göre başlayın derim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı,
yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.